Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'da tok tutacak, lezzeti şahane, tadı efsane, çok sağlıklı bir içecek tarifi paylaşacağım. Ve hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için 500 ml sütü tencerenin içerisine döktüm. Bu tarif için ben mandalina kullandım, fakat sizler isterseniz kendi damak zevkinize göre mandalina yerine portakal da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağını dolduracak kadar mandalina sıktım. Bu arada köpek seslerini de duyuyorsunuz. O köpekler, kızımın minnacık 2 köpeği var. Kızım çalışırken bana bırakıyor. Ben de severek bakıyorum. Yarım bardak mandalina suyunu sütün içerisine ilave ettim. Yarım bardak toz şeker. Siz damak zevkinize göre toz şekerini ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı buğday nişastası kullandım ben. Siz isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Sürekli karıştırdım. Arada ben parmağım ile sütün derecesini kontrol ettim. Şöyle parmağımı yakmayacak dereceye geldikten sonra diğer taraftan pudingimi hazırladım. 200 ml sütün içerisine 2 yemek kaşığı vanilyalı puding kullandım. İki yemek kaşık vanilyalı puding ilave ettikten sonra şöyle güzelce çırparak iyice erimesini sağladım. İyice eridikten sonra bunu da tencerenin içerisine ilave ettim. Bir taraftan da sürekli karıştırdım tabii ki dibi tutmaması için. 1 fiske tuz, 1 pakette vanilyalı şekeri ilave ettikten sonra süt kaynama derecesine gelene kadar sürekli karıştırarak pişirdim. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle karıştırarak 1 dakika kadar daha pişirdikten sonra tatlıyı ayrı bir kasenin içerisine döktüm. Tatlı kasenin içerisine 1 saat soğuması gerekiyor. Tencerenin içerisine 1,5 litre suyu koyduktan sonra kaynamasını bekledim. Su kaynamaya başladıktan sonra şöyle Asyen marketlerinde bulunan Tropical Pearl yazıyor üzerinde gördüğünüz gibi. Yaklaşık şöyle 1 bardağa yakın doldurdum. Kaynayan suyun içerisine ilave ettim. Ocağı orta dereceye kıstım. Orta derecede de sürekli kaynattım. Yaklaşık 15 dakikada piştiğini söylemişlerdi, fakat ben büyük boyunu aldığım için biraz pişmesi uzun sürdü. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şeffaf hale gelmeye başladı. Tamamen şeffaf hale geldikten sonra ocağın üzerinden aldım. Suyunu süzdüm. Suyunu süzdükten sonra 2 defa yıkadım. Şöyle tamamen duru su gelene kadar. Söylemeyi unuttum herhalde. Soğuk suyla yıkadım. 2 defa dediğim gibi soğuk suyla yıkadıktan sonra 5 dakika soğuttum. 5 dakika soğuduktan sonra tatlımın içerisine ilave ettim. Bulursanız mutlaka içeceğin içerisine bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü içerken şöyle ağzınıza ayrı bir lezzet ve his veriyor. Bulamazsanız bunsuz da yapabilirsiniz tabii ki. İyice karıştırdıktan sonra içerisine meyveleri ilave edeceğim. Ben ilk önce şöyle muzu soyduktan sonra muzu küçük küçük kestim. Siz kendi damak zevkinize göre farklı meyveler kullanabilirsiniz. Evde ne bulursanız o meyveyle olabilir. İlla ki benim kullandığım meyveleri kullanmanız gerekmiyor. Yalnız meyveleri küçük küçük kesmeniz gerekiyor. Öncelikle ben muzu küçük küçük kestikten sonra içeceğimizin içerisine ilave ettim. Şöyle 2 tane de kivi kullandım. Meyvelerimiz fazla yeşil olmasın, olgun olursaydı daha iyi olur. Kivilerimiz de şöyle hafif yumuşamıştır. Ben yumuşak kivilerden kullandım. Kivileri de soyduktan sonra kivileri de aynı şekilde küçük küçük kestim. İsterseniz daha küçük de kesebilirsiniz. Sayfanın başında da belirttiğim gibi ben bu içeceği yabancı bir sayfada gördüm. Çok merak ettim ve hemen yapıp denemek istedim. Öncelikle yapıp denedim. Gerçekten
Herkesin çok hoşuna gitti. Onun için tekrar sizlerle de yapıp paylaşmak istedim. Fakat bu kez ben bu içeceği kendimden farklı bir şeyler kattım. Mesela içerisinde mandalina suyu yoktu. Ben sütün içerisine mandalina suyunu da ilave ettim. O zaman daha lezzetli, daha ferah ve daha iştah açıcı oluyor. Özellikle Ramazan'da oruç tutanlar için hem çok sağlıklı, vitamin içerisinde çok var. Farklı meyveler de kullanırsanız daha da lezzet katabilirsiniz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem çok sağlıklı hem de sizi Ramazan'da oruç tutarken tok tutacaktır. Biraz da üzüm kullandım. Şöyle üzümleri de saplarından ayırdıktan sonra onları da küçük küçük kestim. Küçük küçük kesmiş olduğum siyah üzümleri de içeceğin içerisine ilave ettim. Biraz da beyaz üzüm kullandım. Beyaz üzümleri de aynı şekilde saplarından ayırdıktan sonra onları da küçük küçük kestim. Sadece Ramazan ayında değil, özellikle yaz aylarında da sizleri ferahlatacak, yaz meyveleriyle yapabileceğiniz şahane bir içecek tarifi. Muhakkak denemelisiniz diyorum. Denedikten sonra eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz ve tekrar bu içeceği yapacağınızı garanti veriyorum. Bütün meyveleri koyduktan sonra şöyle güzelce karıştırdım. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra bardaklara doldurdum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben biraz koyu yapmışım. Siz isterseniz biraz daha sütünü fazla koyup daha şöyle içecek gibi daha sıvı halde yapabilirsiniz. Şöyle bardaklara doldurdum. Ramazan'da oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin diyorum. Dilerim bütün dilekleriniz, bütün dualarınız kabul olur. Hasta olanlara da şifa diliyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilinin sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. İçeceğimiz sunumu hazırdır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Evinizin bereketi, ağzınızın tadı hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın.